Ders 1. Kış sıkıntıları. Hey Anna, sokakları ne kadar kar kapladığını gördün mü? Merhaba John. Evet. Bir kış harikalar diyarı gibi görünüyor. Ama aynı zamanda bir güçlük. Kesinlikle. Karı kaldırımımdan ve araba yolumdan uzak tutmalıyım. Burada da aynı. Her zaman kürek çekmek yorucu. Biliyorum. Kar üfleyici kullanmayı denediniz mi? Henüz değil. Ama çok zaman ve emekten tasarruf edebileceklerini duydum. Gerçekten yapıyorlar. Kar temizlemeyi çok daha kolay hale getirir. Bir tane almayı düşünmeliyim. Karlı günler için stratejiniz nedir? Genellikle sabahın erken saatlerinde doğmadan önce araba yolunu temizlemeye çalışırım. Bu akıllıca bir hareket. Taze olduğunda kürek çekmek daha hafiftir. Kesinlikle. Karın yapışmasını önlemek için herhangi bir ipucunuz var mı? Kar yağmadan önce biraz tuz yaymanın yapışmasını önlemeye yardımcı olabileceğini duydum. Bu harika bir fikir. Bir dahaki sefere kesinlikle deneyeceğim. Ayrıca, bir muşamba koymak daha sonra temizliği kolaylaştırabilir. Bunu hiç düşünmemiştim. Akıllıca bir çözüm gibi geliyor. Kış zor olabilir. Ancak onu yönetmenin yollarını bulmak çok yardımcı olur. Tamamen. Karla başa çıkmanın daha fazla yolunu keşfederken ipuçlarını paylaşalım. Ders 2. Cesareti kutlamak. Hey Anna, dün mezuniyet törenine katıldın mı? Merhaba John. Evet. Bu kadar çok mezun görmek ilham vericiydi. Biliyorum. Konuşma, zorluklara rağmen nasıl cesaret gösterdiklerini vurguladı. Bu doğru. Birçok mezun zor deneyimlerden sonra travma sonrası stresle karşı karşıya kaldı. Kesinlikle. Nasıl sebat ettikleri ve hedeflerine ulaştıkları şaşırtıcı. Dayanıklılıkları övgüye değer. Sıkıntı karşısında güç gösterir. Kesinlikle. Bazı konuşmaların ne kadar duygusal olduğunu fark ettiniz mi? Evet, izleyiciye gerçekten dokunan kişisel hikayeler paylaştılar. Töreni daha anlamlı hissettirdi. Sizin için göze çarpan anlar var mıydı? Bir mezunun acıyı amaca dönüştürmekten bahsetmesini sevdim. Bu güçlüydü. İnsanların mücadelelerini dönüştürdüğünü görmek canlandırıcı. Kesinlikle. Engeller ne olursa olsun başkalarını ilerlemeye teşvik eder. Ve bize mücadelelerimizde yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Kesinlikle. Toplum desteği zor zamanlarda çok önemlidir. Umarım bu hikayeler başkalarına zorluklarıyla cesaretle yüzleşmeleri için ilham verir. Ben de. Büyük ya da küçük başarıları kutlamak önemlidir. Kesinlikle. İleriye doğru atılan her adım tanınmaya ve onurlandırmaya değer. Ders 3. Zorlukların üstesinden gelmek. Hey Anna, nihayet bahsettiğim yeni tarifi denedim. Merhaba John. Bu heyecan verici. Nasıl gitti? İlk başta biraz zordu ama talimatları takip ettim ve başardım. Bu harika. En zor olan kısmı hangisi? Zamanlama zordu. Farklı bileşenleri pişirirken çoklu görev yapmak zorunda kaldım.
Çoklu görev zor olabilir. Her şeyi önceden hazırladınız mı? Evet, önce tüm malzemeleri doğradım. Bu, takip etmeyi kolaylaştırdı. İyi strateji. Mutfakta organize olmak gerçekten yardımcı olur. Kesinlikle. Bir ritme girdiğimde çok daha yönetilebilir hissettim. Hayal edebiliyorum. Hangi tarifi denedin? Ispanaklı ve mantarlı kremalı bir makarna yemeği yaptım. Kulağa lezzetli geliyor. Tadı nasıldı? Şaşırtıcı derecede iyi. Nasıl sonuçlandığıyla gurur duydum. Olmalısın. Yemek yapmak ödüllendirici olabilir. Özellikle başarılı olduğunuzda. Kesinlikle. Yakında başka bir tarif denemeyi düşünüyorum. Bu ruh. Aklınızda belirli bir yemek var mı? Ev yapımı pizza yapmayı düşünüyorum. Özelleştirmek eğlenceli görünüyor. Pizza kulağa harika geliyor. Farklı sosları da deneyebilirsiniz. Kesinlikle. Mutfakta tekrar yaratıcı olmak için sabırsızlanıyorum. Ders 4. Seyahat planları. Hey Anna, 15 Haziran'da seyahatime ayrılmayı ve 23 Haziran'da geri dönmeyi düşünüyorum. Merhaba John. Kulağa heyecan verici geliyor. Nereye gitmeyi planlıyorsun? Biraz yürüyüş ve rahatlama için dağlara gidiyorum. Kulağa harika geliyor. Aklınızda belirli yollar var mı? Evet, Ridge Trail ve Pinevalley Loop'u keşfetmek istiyorum. Harika seçimler. Bu yollardan manzaraların nefes kesici olduğunu duydum. Gerçekten öyleler. Güzel fotoğraflar çekmek için sabırsızlanıyorum. Fotoğraf ve doğa mükemmel bir kombinasyon oluşturur. Yalnız mı seyahat ediyorsun? Birkaç arkadaşımla gidiyorum. Deneyimi paylaşmak eğlenceli olacak. Bu kesinlikle daha keyifli hale getirecek. Başka ne planladın? Ayrıca bir kamp ateşi gecesi ve yıldız gözlemi planlıyoruz. Ne düşünüyorsun? Bu harika bir fikir gibi geliyor. Hiçbir şey yıldızların altında bir geceyi yenemez. Kesinlikle. Biraz atıştırmalık ve belki müzik için bir gitar bile getireceğiz. Bu atmosfere katkıda bulunacak. Havaya hazır mısınız? Tahmini kontrol ettim ve havalı ama net olacak gibi görünüyor. Mükemmel yürüyüş havası. Sıcaklık değişiklikleri için katmanları paketlemeyi unutmayın. İyi ipucu. Buna göre paketlemeye özen göstereceğim. Bize katılmakla ilgileniyor musunuz? Çok isterdim. Ama o hafta içinde başka taahhütlerim var. Belki bir dahaki sefere. Tüm hikayeleri ve fotoğrafları kesinlikle sizinle paylaşacağım. Ders 5. Plan yapmak. Hey Anna, bugün boş musun? Günaydın, John. Evet, biraz boş zamanım var. Naber? Kahve alıp yetişebiliriz diye düşünüyordum. Kulağa harika geliyor. Neler yaptığını duymak isterim. Mükemmel.
Aklınızda favori bir kahve dükkanı var mı? Evet, şehir merkezindeki yeni kafeye ne dersin? Bu konuda iyi şeyler duydum. Ben de duydum. Özel içeceklerini denemeyi çok isterim. Ben de. Bence eşsiz bir matcha latte var. Oh, kulağa lezzetli geliyor. Başka ne sunuyorlar? Çeşitli hamur işleri de var. Bir şeyler atıştırmalıyız. Yiyeyim. Kahve ve hamur işi mükemmel bir kombinasyon gibi geliyor. Kabul ettim. Saat kaçta buluşmak istiyorsun? Öğleden sonra 2'ye ne dersin? Bu bize bolca zaman veriyor. Bu benim için işe yarıyor. Konuşabileceğimiz bazı fikirler için defterimi getirdiğimden emin olacağım. Harika fikir. Birlikte beyin fırtınası yapmayı seviyorum. Her zaman üretkendir. Evet. Ve biz çalışırken manzara değişikliği yapmak güzel. Kesinlikle. Bunu dört gözle bekliyorum. Zamanımızdan en iyi şekilde yararlanalım. Ders 6. İnternet görgü kuralları. Hey Anna, son zamanlarda internet görgü kurallarının ne kadar önemli hale geldiğini fark ettin mi? Merhaba John. Kesinlikle. İnternet sıkı bir şekilde düzenlenmediğinden, kullanıcıların sorumlu olması şarttır. Kesinlikle. Bilgisayar görgü kurallarını takip etmek bireysel kullanıcılara kalmıştır. Özellikle çevrimiçi tartışmalarda. Evet, başkalarının görüşlerine saygı duymak ve kibar olmak çok önemlidir. Çevrimiçi anonimlik hakkında ne düşünüyorsunuz? İki ucu keskin bir kılıç olabilir. İfade özgürlüğüne izin verirken, olumsuz davranışlara da yol açabilir. Bu doğru. İnsanlar bazen isimsiz olduklarında incitici şeyler söylemeye cesaret ederler. Doğru, ebeveynlerin çocuklarını çevrimiçi kelimelerinin etkisi hakkında eğitmeleri gerekir. Kesinlikle. Çocuklara göndermeden önce düşünmeyi öğretmek çok önemlidir. Kişisel bilgilerin paylaşılmasının sonuçlarını açıklamak da hayati önem taşır. Evet, mahremiyet büyük bir endişe kaynağıdır. Genç kullanıcılar genellikle risklerin farkına varmazlar. Kesinlikle. Çevrim içi güvenlik hakkında açık konuşmaları teşvik etmek yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ve gerçek hayattaki örnekleri tartışmak, onu onlar için daha ilişkilendirilebilir hale getirebilir. Katılıyorum. Her şey çevrimiçi bir nezaket ve saygı kültürünü teşvik etmekle ilgili. Kesinlikle. Hepimiz olumlu bir dijital ortam yaratmak için çaba göstermeliyiz. Bu konu hakkında farkındalık yaymaya devam edelim. Herkes için gereklidir. Ders 7. Yemek seçenekleri. Hey Anna, dün gece o yeni restoranı denedim. Merhaba John. Kulağa lezzetli geliyor. Ne aldın? Tavuklu baharatlı köri yedim. İnanılmazdı. Vejetaryen seçenekleri var mıydı? Et yemiyorum. Evet, harika bir seçimleri vardı. Mercimek salatası ve sebze tavası gördüm. Bu seçenekler kulağa lezzetli geliyor. Mercimekleri severim.
Çok besleyicidirler. Onlar ayrıca vejetaryenler için iyi bir protein kaynağıdırlar. Kesinlikle. Ayrıca yeni bitki bazlı yemekleri denemekten zevk alıyorum. Tatlı yedin mi? Evet, çikolatalı mus yedim. Zengin ve kremsiydi. Yiyeyim. Meyve şerbetini tercih ederdim. Canlandırıcı. Bu yaz için mükemmel geliyor. Bir dahaki sefere denemek zorundayım. Kesinlikle. Restoranların çeşitli menü seçenekleri sunması güzel. Katılıyorum. Dışarıda yemek yemeyi herkes için daha keyifli hale getirir. Ve daha fazla insanı farklı mutfakları keşfetmeye teşvik ediyor. Kesinlikle. Geri dönüp seninle vejetaryen yemekleri denemek için heyecanlıyım. Ders 8. Kalıcılığın gücü. Hey Anna, zor zamanlarda öfkenin nasıl alevlenebileceğini fark ettin mi? Merhaba John. Evet. Basıncının insanları farklı şekilde nasıl etkilediği ilginç. Bazı insanlar zor anlarda başarılı olmak için daha çok çalışacaklarını söylüyor. Kesinlikle. Bu kararlılık inanılmaz sonuçlara yol açabilir. Ancak işler zorlaştığında kötü alışkanlıklardan vazgeçmeye çalışan insanlar da var. Bu doğru. Stres, bazı insanların sağlıksız başa çıkma mekanizmalarına geri dönmesine neden olabilir. Kesinlikle. Olumlu stratejiler geliştirmenin ne kadar önemli olduğunun bir hatırlatıcısıdır. Evet, stresle başa çıkmanın yapıcı yollarını bulmak çok önemlidir. Ne yapıyorsun? Kendimi bunalmış hissettiğimde koşmayı veya meditasyon yapmayı severim. Aklımı temizlemeye yardımcı oluyor. Harika seçimler. Düşüncelerimi ve duygularımı işlemek için günlük tutmaktan zevk alıyorum. Bu düşünmenin harika bir yolu. Yazmak çok terapötik olabilir. Kesinlikle. Aynı zamanda ilerlemeyi takip etmenin ve küçük zaferleri kutlamanın bir yoludur. Kesinlikle. Her küçük adım, iyileştirme yolculuğumuzda önemlidir. Katılıyorum. Ve kendimizi destekleyici insanlarla çevrelemek büyük bir fark yaratır. Kesinlikle. Güçlü bir destek sistemi motive olmamıza ve odaklanmamıza yardımcı olabilir. Ders 9. Erkekliği tanımlama. Hey Anna, cinsiyetin biyolojik tanımlarının sosyal kavramlardan nasıl farklı olduğunu düşünüyordum. Merhaba John. Bu ilginç bir konu. Bununla ne demek istiyorsun? Biyolojik olarak erkekler belli bir yaşta erkek olurlar. Ama sosyal olarak bu daha karmaşıktır. Kesinlikle. Kişi sorumlulukları üstlendiğinde ve olgunluk gösterdiğinde erkek olur. Kesinlikle. Sadece yaştan ziyade eylemler ve seçimlerle ilgilidir. Sizce olgunluğu ne tanımlar? Empati, hesap verebilirlik ve akıllıca kararlar verme yeteneği gibi nitelikleri içerdiğine inanıyorum. Bunlar harika noktalar. Başkalarına bakmak ve kendinden sorumlu olmak çok önemlidir. Evet, aynı zamanda farklı bakış açılarını anlamak ve saygı duymakla ilgilidir. Doğru, duygusal zeka,
Birinin yetişkinlikte nasıl gezindiğinde büyük rol oynar. Katılıyorum. Deneyimlerden öğrenmek, bir kişinin karakterini zaman içinde şekillendirmeye yardımcı olur. Ve bu yolculuğa rehberlik edecek mentorlara ve rol modellere sahip olmak önemlidir. Evet, olumlu etkiler genç erkeklerin olgun olmanın ne anlama geldiğini anlamalarına yardımcı olabilir. Toplumun beklentilerinin erkeklik anlayışımızı nasıl şekillendirebileceği büyüleyici. Kesinlikle. Değerler geliştikçe devam etmesi gereken bir konuşma. Bunu tartıştığımıza sevindim. Herkesin bu fikirleri düşünmesi önemlidir. Ders 10. Alışkanlıkları değiştirmek. Hey Anna, ailelerin artık nasıl daha kolay araba satın aldıklarını fark ettiniz mi? Merhaba John. Evet, arabalara erişimin yaşam tarzımızı nasıl değiştirdiği büyüleyici. Kesinlikle. Birçok insanın arabaları olduğunda alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde değişti. Kesinlikle. Ailelerin seyahat etme ve birlikte zaman geçirme şeklini değiştirdi. Ve işe gidip gelmeyi çok kolaylaştırdı. Değil mi? Kesinlikle. Ancak şehirlerde trafik sıkışıklığının artmasına da yol açtı. Doğru. Daha fazla araba, park yeri bulmak gibi daha fazla zorluk anlamına gelir. Bu doğru. Bazı aileler bunun yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaya bile başladı. Evet, ve araç paylaşımı hizmetleri de popüler hale geldi. Bu seçenekler yoldaki araç sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Kesinlikle. Alışkanlıkların teknolojiyle nasıl geliştiğini görmek ilginç. Ve tüm bu arabaların çevresel etkilerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Evet, artık birçok insan elektrikli araçlar gibi çevre dostu alternatifler arıyor. Bu olumlu bir değişim. Sürdürülebilirlik konusunda artan bir farkındalık gösterir. Kesinlikle. Gelecekte ulaşımın nasıl değişeceğini düşünmek heyecan verici. Ders 11. Mutfak kreasyonları. Hey Anna, geçenlerde ana yemek için salata soslu yeşil salata denedim. Merhaba John. Kulağa ferahlatıcı geliyor. Hangi malzemeleri kullandın? Karışık yeşillikler, kiraz domates, salatalık ve avokadoyu ekledim. Bunlar harika seçimler. Avokado, salataya hoş bir krema katar. Kesinlikle. Ve salata sosu gerçekten tüm lezzetleri bir araya getirdi. Ev yapımı mıydı? Ev yapımı sosların tadı çok daha iyi buluyorum. Evet öyleydi. Zeytinyağı, balzamik sirke ve biraz bal kullandım. Kulağa lezzetli geliyor. Biraz tatlılık için bal kullanmayı seviyorum. Pansumanı daha dengeli hale getirir. Hiç ana yemek olarak salata yapmayı denediniz mi? Sahip oldum. Fındık veya peynir gibi farklı soslarla gerçekten yaratıcı olabilirsiniz. Doğru. Benimkine biraz beyaz peynir ve ceviz ekledim ve harikaydı. Bu eklemeler onu doyurucu ve tatmin edici kılar. Bunu denemek için sana ne ilham verdi? Özellikle sıcak havalarda hafif ve sağlıklı bir şey istedim.
Bu akıllıca bir seçim. Daha hafif yemek sıcakta ferahlatıcı olabilir. Kesinlikle. Bu yaz farklı salataları denemeyi düşünüyorum. Ders 12. Hobiler ve mutluluk. Hey Anna, hoşlandığın herhangi bir hobin var mı? Merhaba John. Evet. Okumaktan, yürüyüşe çıkmaktan ve sevdiklerimle vakit geçirmekten zevk alıyorum. Bunlar harika aktiviteler. Ne tür kitaplar okumayı seversin? Kurgu severim. Özellikle fantezi ve gizem romanları. Çok sürükleyicidirler. Kulağa eğlenceli geliyor. Kurgusal olmayan kitapları tercih ederim. Özellikle tarih ve bilim üzerine kitapları. Bunlar büyüleyici olabilir. Geçmişin bugünümüzü nasıl şekillendirdiğini öğrenmek ilginç. Kesinlikle. Ve yürümek rahatlamak ve zihninizi temizlemek için çok güzel bir yoldur. Evet, sık sık yakındaki parka giderim. Temiz hava büyük bir fark yaratır. Ben de doğada yürümeyi severim. Son zamanlarda yeni yollar keşfettin mi? Nehir boyunca güzel bir yol buldum. Huzurlu bir yürüyüş için mükemmel. Kulağa güzel geliyor. Sevdiklerinizle vakit geçirmek de çok önemlidir. Katılıyorum. İster basit bir akşam yemeği ister eğlenceli bir gezi olsun, bağlarımızı güçlendirir. Kesinlikle. Geçenlerde arkadaşlarımla bir oyun gecesi geçirdim ve çok eğlenceliydi. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Masa oyunları insanları gerçekten bir araya getirebilir. Yapıyorlar. Hem hobilere hem de sevdiklerinize zaman ayırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ders 13. Destek ve öneriler. Hey Anna, geçen hafta tartıştığımız bazı önerileri uygulamayı düşünüyordum. Merhaba John. Kulağa harika geliyor. Hangi önerileri düşünüyorsunuz? Zaman yönetimi becerilerimi geliştirmeyi ve daha net hedefler belirlemeyi planlıyorum. Bunlar harika fikirler. Zaman yönetiminize nasıl yaklaşmayı planlıyorsunuz? Görevlerimi düzenlemek ve önceliklendirmek için bir planlayıcı kullanmayı düşünüyorum. Bu akıllıca bir hareket. Programınızı görselleştirmek, yolda kalmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca hedeflerim için belirli tarihler belirlemek istiyorum. Bu önemli. Aciliyet duygusu yaratır ve sizi motive eder. Kesinlikle. Ve ilerlememi düzenli olarak kontrol ettiğimden emin olmak istiyorum. Bu harika bir strateji. Başarılarınızı düşünmek güveninizi artırabilir. Kesinlikle. Unutma, yol boyunca yardıma ihtiyacın olursa seni desteklemek için buradayım. Bunu takdir ediyorum. İlerlemeyi paylaşacak birine sahip olmak büyük bir fark yaratır. Gerçekten yapıyor. Hedeflerimiz için birbirimizi sorumlu tutalım. Kesinlikle. İlerlemenizle ilgili güncellemeleri duymak isterim ve benimkini de paylaşacağım. Bir plan gibi geliyor. Birlikte. Çok daha fazlasını başarabiliriz. Ders 14. Fotoğraf sanatı. Hey Anna, hiç fotoğraf çekmeyi denedin mi? Merhaba John. Fotoğrafçılığı seviyorum.
Tek bir fotoğrafın bir hikaye anlatması büyüleyici. Kesinlikle. En çok ne tür fotoğrafçılıktan hoşlanıyorsunuz? Manzara fotoğrafçılığına gerçekten ilgi duyuyorum. Doğanın yakalayacak çok güzelliği var. Peki ya sen? Portre fotoğrafçılığını tercih ederim. İnsanların duygularını yakalamanın özel bir yanı var. Bu ilginç. Favori bir konunuz var mı? Çocukları fotoğraflamayı seviyorum. İfadeleri çok samimi ve neşeli. Nedenini anlayabiliyorum. Hiç samimi anları yakalamayı denediniz mi? Evet, bunlardan zevk alıyorum. Poz vermeden bir anı dondurmak gibi. Kesinlikle. Fotoğrafları daha özgün hissettiriyor. Herhangi bir özel ekipman kullanıyor musunuz? Bir DSLR kamera kullanıyorum. Ancak iyi bir akıllı telefonun da harika fotoğraflar çekebileceğini düşünüyorum. Tamamen katılıyorum. Bazen her şey perspektif ve aydınlatma ile ilgilidir. Evet, aydınlatmadan bahsetmişken, altın saatte çekim yapmayı mı tercih edersiniz? Kesinlikle. Yumuşak ışık her şeyin büyülü görünmesini sağlar. Çekim yapmak için en sevdiğin zaman nedir? Dünyanın sessiz ve huzurlu olduğu sabahları seviyorum. Kulağa hoş geliyor. Fotoğraflarınızı bir sergide sergilemeyi hiç düşündünüz mü? Çok isterim. Çalışmalarımı başkalarıyla paylaşmak heyecan verici bir deneyim olurdu. Bunun için gitmelisin. Diğer fotoğrafçılarla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Teşvik için teşekkürler. Bunu ciddiye alacağım. Ders 15. Olimpiyat bağlantısı. Hey Anna, televizyon haklarının olimpiyat oyunları masraflarının çoğunu ödediğini biliyor muydunuz? Gerçekten mi? Bu büyüleyici. Bu tam olarak nasıl çalışır? Şey, Ağlar oyunları yayınlama hakları için çok para ödüyor. Bu da her şeyi finanse etmeye yardımcı oluyor. Bu mantıklı. Yani, bu fonlar olmadan, olimpiyatlar o kadar görkemli olmayabilir. Kesinlikle. Televizyon ve spor arasındaki ilişki finansman için çok önemlidir. Televizyonun spor popülaritesi üzerinde ne kadar etkisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Kesinlikle. Olimpiyatlar gibi büyük etkinlikler milyonlarca izleyici alıyor. Bu da spora olan ilgiyi artırıyor. Ayrıca sponsorluk anlaşmalarını da etkiliyor. Değil mi? Daha fazla izleyici, daha fazla reklam veren anlamına gelir. Evet, şirketler geniş kitlelere ulaşmak istiyor. Bu nedenle bu etkinlikler sırasında reklamcılığa büyük yatırım yapıyorlar. Bu bir döngü. Bunun sporun kendisi için iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Olabilir, ancak bazen sporcuların refahından çok para hakkında kararlar verir. Doğru. TV yayını nedeniyle popülerlik kazanan herhangi bir sporun fark ettiniz mi? Kesinlikle. Plaj voleybolu ve snowboard gibi sporlar TV sayesinde daha popüler hale geldi. Bu ilginç. Daha az popüler sporların yayın süresi için rekabet etmesinin adil olduğunu düşünüyor musunuz? Bu zor bir denge. Her spor dikkati hak ediyor. Ancak ağlar izleyicileri çeken şeylere odaklanır. Ne de olsa bu bir iş.
İzlemek için en sevdiğiniz olimpiyat sporu nedir? Jimnastiği seviyorum. Sporcular inanılmaz derecede yetenekli ve rutinler çok sanatsal. Jimnastik büyüleyici. Ben de yüzmeyi seviyorum. Yarışları izlemek her zaman çok heyecan verici. Kabul ettim. Yarışmanın heyecanı sizi gerçekten içine çekiyor. Ders 16. İsimsiz söz yazarı. Hey Anna, söz yazarı Foster'ı hiç duydunuz mu? Merhaba John. Adını duydum. Onun hikayesi nedir? Ne yazık ki, uzun süredir bilinmeyen bir söz yazarıydı ve ilk şarkılarından para almadı. Bu çok üzücü. Çalışmalarıyla hiç tanındı mı? Evet, daha sonra şarkıları ünlü oldu ama maddi faydaları kaçırdı. Bu gerçekten talihsiz. Bu kadar uzun süre sonra çalışmanızın takdir edildiğini görmek cesaret kırıcı olmalı. Kesinlikle. İlk şarkılarının çoğunu potansiyellerini fark etmeden vermiş gibiydi. Bu konuda ne hissetti? Pişmanlık duymuş muydu? Raporlar müzik konusunda tutkulu olduğunu söylüyor. Ama kaybedilen fırsatlar hakkında acı hissetmemek zor. Hayal edebiliyorum. Şarkı yazarlarının böyle mücadele etmesinin yaygın olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, birçok yetenekli şarkı yazarı çok sonraya kadar fark edilmez. Zor bir endüstri. Gerçekten öyle. Bilinmeyen şarkı yazarlarının tanınmasına ne yardımcı olabileceğini düşünüyorsunuz? Sosyal medya güçlü bir araç olabilir. Sanatçıların çalışmalarını doğrudan izleyicilerle paylaşmalarına olanak tanır. Bu doğru. YouTube ve TikTok gibi platformlar birçok kariyer başlattı. Kesinlikle. Yeni yeteneklerin bu şekilde ortaya çıktığını görmek heyecan verici. Son zamanlarda yeni şarkı yazarları keşfettin mi? Evet, Spotify'da bulduğum ve sözleri inanılmaz derecede etkileyici olan genç bir sanatçı var. Güzel. Yeni müzik keşfetmeyi seviyorum. Tarzları nedir? Benzersiz bir ses yaratan folk ve pop'u harmanlıyorlar. Bence bundan zevk alırsın. Gerçekten yapıyor. Devrimin hayatları üzerindeki etkisi çok büyüktü. Lütfen abone olun, beğenin ve kanalımızı paylaşın. Desteğiniz daha harika içerik oluşturmamıza yardımcı oluyor. Teşekkür ederim.